tornare ai vostri posti, assicuratevi che le cinture siano correttamente allacciate, tavolini riposti, bracciali abbassati, oscuranti dai finestrini aperti. Günaydın arkadaşlar. Sabah 4:22 yağmurlu bir Milan sabahından hepinize tekrardan günaydın. Niye bu saatte kalktım diye sorabilirsiniz. Çünkü Polonya'ya gidiyorum. İlk durağımız Krakow. Şu an Centrale'den Bergamo'ya geçmek için bizim Havaş gibi bir şeye bineceğim. Oradan 2 saat sürecek, Krakow'a ineceğim. Peki neden Polonya'ya gidiyorum? Ve de başka saat yok muydu da bu saatte gidiyorum? Yoktu arkadaşlar. Linate havaalanından da yoktu. O yüzden bir saat şimdi yol çekip Bergamo'ya gideceğiz. Niye gidiyorum sorusuna gelirsek, bir iş var. CNC tezgah almaya gideceğim Polonya'ya. Daha doğrusu CNC'de Polonya'daki CNC İsviçre'de arkadaşlar. Onun da videosu yakında gelir. Bir tane güzel temiz bir tezgah bulduk nasipse, onu almaya gideceğiz. Bürokrasi öğreneceğiz. Diğer Avrupa ülkelerinden biraz olsun biliyorum lojistik işlerini, fakat Polonya'da bilmiyoruz, o yüzden oraya gittiğimizde büyük ihtimal yardım alacağız. Gittiğimizde tezgahın inspection dediğimiz bir incelemesini yaparız. Tezgah güzelse proforma fatura ile birlikte bizim şirkete fatura kestirmece, tıra yüklemece ve Türkiye'ye yollamacı. Şu an geç kalmamak için biraz hızlı ilerliyorum. Havalimanında belki açarım. Açmazsam da beni Krakow'da görürsünüz. Bay bay. Evet arkadaşlar, Bergamo Havalimanı'na gelmiş bulunmaktayız. Şu an bilmiyorum ne yapacağımı, nasıl ne yapacağım bilmiyorum. İlk defa herhalde hayatımda Avrupa'dan Avrupa'ya uçacağım. Pasaport kontrolü nerede oluyor ve de oluyor mu? Hiçbir fikrim yok. Ryanair'le uçuyorum. En ucuzu oydu. Yani bakalım. Arrivals diyor. Yok. Biz gitmeye çalışacağız. Bakalım. Herhalde burası. Evet arkadaşlar, havalimanına vardık. Çıtırından acıktım. Kruvasan aldım şöyle. Övüyorlardı da havalimanında. Böyle ödül almış. İcacığı yok. Bir de kaç? 2,80 euro verdik ya, normalde 1,70 falan. Da olur yani, fiyatlardan size haberdar edeyim dedim. Bergamo'da bekliyoruz bir 50 dakikaya. Kapı açılır. Evet arkadaşlar, geldik, uçağın yanındayız. Arka kapıdan girmeyi bekliyorum. Yani yağmur yağıyor. Bizi bekletiyorlar. Bir de yağmur yağmaz diye. Adı nedir? Bot giymedim. Tatsız. Evet arkadaşlar. Doğuyor güneş. Yanımda ne İtalyanca ne İngilizce bilen iki çocuk var. Benim yerime oturmuşlar. Kaldırmak zaman aldı. İşte buyuz. Burada da buldum. Krakow'a indik şimdi. Bakalım nasıl olacak. Günaydın arkadaşlar. Şimdi Krakow'a iniş yaptık. Beklediğimden çok daha kolaymış. Özellikle Avrupa içi uçuşlarda direkt giriyorsun, çıkıyorsun. Sadece bir uçağa binerken birisi pasaportuma baktı, o kadar. Onun dışında hiçbir şeyle karşılaşmadım, sıkıntıyla. Bayağı rahattım. Avrupalı olmak böyle bir izmiş tahminimce. Şimdi şehir merkezine gidiyorum. Hexagon ofisiyle görüşeceğim. Oradan tezgah alacağım, şehre geçeceğim. Tici diye bir şehir. Gördüğüm Polonyalılar da İngilizce bilmiyor. Belki İtalyanca biliyorlardır. Bir İtalyanca denedim. O da tepkimde. Olsun abi. Bir şekilde anlaşırız. Bileti alabildim en azından şehir merkezine. Bankomatlarda İngilizce ve İtalyanca seçeneği vardı, sağ olsunlar. Şehir merkezinde ama büyük ihtimal vakit kaybetmemek için taksi tutarım. Bu arada görüyorsunuz, İtalya'dan biraz daha farklı, biraz daha boş, daha yeşillikli, kahverengi tonları daha yoğun. Biraz daha böyle kasvet veriyor bana. Evet arkadaşlar, alacağımız tezgaha doğru yola çıktık. Tren biletini aldım.
Osviyetçim diye bir yere gidiyorum. Oradan aktarma yapıp Tichy'ye geçeceğim. Yani genel olarak böyle garip. Garip değil mi de boş. Alan çok. Böyle bir kasvet var şehirde dediğim gibi daha önce çektiğim videoda da. Ama genel olarak beğendim, bir huzur hakim buraya. Taksiciyle konuştum, dedi Katowice ve Tichy birbirine çok yakınlar. Polonya'nın en tehlikeli yerlerinden biri de Ankara'dan geliyorsun sana sorun olmaz dedi. Bakalım. Genel olarak dil bariyeri biraz olsa da çözeceğiz gibi duruyor. Şu an neredeyiz? Krakow, Midlinki. Evet arkadaşlar, ikinci ara destinasyonumuza geldik. Zapka kafe varmış. Aslında alabilirim de. Hadi alalım hatta bir şeyler. Köye geldik. Yani bayağı pahalıya geldik. Taksici öptü sağ olsun. Ne kadar saçma bir şeymiş ya burada taksi bulabilmek. Yani özellikle küçük şehirlerinde, Polonya'nın gerisini aklınızda bulunsun arkadaşlar. Taksi bulmak çok zor. Freenow'dan çağırdım. Bana mısın öyle? Bunlar farklı bir şey kullanıyor da onu da indirmedim. Zaten Freenow'dan gelmiyorsa ondan da geleceğini düşünmüyordum. Şu an Ankara'nın Tayisi gibi bir yerdeyiz. Tam mantığı anlayamadım ama içeride bir sürü herhalde alt yüklenici var. Burada telefonla kayıt almam sıkıntı mı onu bile bilmiyorum. Arkadaşlar sonunda Katowice'ye gelebilirim. Katowice diye okunmuyor, hala alışamadım ama olsun. Otelin bu arkadaki gibi. Şurada da bir kilise tarzı bir şey var. Şimdi yemek yemeye gideceğim, bir tane meşhur burgerci buldum. O saat 9'da kapanıyormuş. O kapanmadan bir yiyeyim dedim. Bu arada şu sokak aşırı tatlı gözüküyor. Onu sonra çekeriz. Bu arada Katowice'yi pek tenha değil dediklerini hissedebiliyorum ama genel olarak bence Polonya böyle. Hani dağınık, böyle bir post apokaliptik bir dünya vibe'ı veriyor ya bana. Yani böyle bir garip burada yaşam, İtalya'dan sonra kültür biraz daha soğuk gibi. Ama olsun, genel olarak nasıl bir gündü? Yoğun bir gündü. Kaybolduk. Biletimiz sıkıntı oldu. Trenin elektriği kesilmiş. Bir saat otobüs bekledik. Şarjım bitti. Bunlar tadı tuzu arkadaşlar. Yani böyle şeyler olur. Oteli de son anda tuttum. Ama güzel bir otel gibi duruyor. Beğendim. Onun da kesitlerini yaparım size. Böyle bir tünelin içinden geçiyoruz. Gece belki tekin olmaz da sorun değil. Alışırız. Öyle burgercide menünün fiyatlarını gösteririm büyük ihtimal. Bir de ne yediğimi. Evet arkadaşlar, burgerden saptım, çok az kişi var diye korktum ama gitmeliydim büyük ihtimal. Bir tane geleneksel bir restorana geldim. Yani ne diyeyim ki. Evet arkadaşlar, hayalet şehirden başka bir görüntü daha. Arkadaşlar gün 2. Sabahtan geldim, yeni bitti. Burada saat 3. Yarına kaldı. IT işleri yüzünden, bilgisayar işleri yüzünden diyelim. Tam onu beklerken yani sanayinin ortasında dedim şu otobüse bineyim, belki yakınlaştırır. Güzel bir şey yapmışım ama hiçliğin ortasına geldim şehre, Katowice'ye yaklaşırken. Şu an kimse yok, ben varım. Kimse yok demeyeyim, bir 10 kişi var, yalan olmasın. Bu şehir ne? Havelski mi ne? Adını tam söyleyemiyorum zaten. Hayatımda bu kadar zor bir dille karşılaşmadım. Telaffuz bile edilemiyor. Yani durun bakın, hatta şurada şey var. Büyütebiliyor muyum? Büyümüyor. 100.000 harfin olduğu bir yer var. Görüyor musunuz? Aynen. Oradayım. Carrefour markete gireceğim. Carrefour değil. Carrefour şeklinde Vitami yazıyor. Bakın. Carrefour amblemi. Vitami. Bilmiyorum. Sonumuz hayır olsun. Bu gece de Katowice'deyiz. Bu gece belki düzgün bir şeyler yiyebilirim. Hamburgerciye gideceğim öğlen için. Katowice'deyiz. Dolaşıyoruz. Kamera gibi kötü oluyor ama olsun, olabildiği kadar.
Az önce yemeğimizi yedik. Polonya düşündüğüm kadar ucuz değilmiş arkadaşlar bu arada. Yani ufak bir bilgi. Genelde öğünleriniz 50 Polonya zloty tutuyor. O da yaklaşık 500 lira falan. Yani 12,5 euro. Yani 12,5 euro İtalya'da yani göreceli olarak normal ama benim yediğim yerler İtalya'da hep hani pizza mesela 6 euro. Gayet güzel bu arada. Herhalde Katowice'de son gecemiz. Böyle bir yerden geçiyoruz. Şehir merkezine yakınız. Yani öğrenci şehri diyorlar fakat ne bileyim o kadar da öğrenci şehri değil gibi. Ya da dediğim gibi demografi bu şehirde tanıdığım insanlar olmadığı için beni zorluyor olabilir ki büyük ihtimal öyle. O yüzden bir şehre yalnız girmek, gezmek, şehre olan entegrasyon, şehrin kültürüyle olan ilişkinizi çok etkiliyor. Bunu yaşıyorum. Fotoğrafını çekerim, belki videoya alırım yemeği. Dünkü hamburgeri alamadım. Hala YouTube'a tam olarak alışamadım. Her şeyi kaydetmek değil de hapşuracağım. Her şeyi kaydetmek değil de genel olarak baktığımızda hani o kadar özel şeyleri de paylaşayım mı emin değilim, onu ileride görürüz. Onun dışında şöyle Krakow daha güzel bir yere benziyor Katowice'den sonra. Ben restorana geçiyorum. Öpüyorum sizi, görüşürüz. Dim dedim dim 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 dim. Evet arkadaşlar, Polonya'dayız. Krakow'da hafif lüks bir restorana geldik. Ortam böyle. Çorba bu şekilde. Şimdi yoğun bir günün ardından kendimizi şımartıyoruz diyebilirim. Şöyle gözükmüyoruz ama olsun. Fantastik çorbamızın tadına bakalım. Kreması biraz yoğun. Mantar çorbası. Mantar yiyormuş gibi hissediyorum da. Böyle hafif ekşi. Yoğun. Mercimek